Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak? Hep birlikte detaylı şekilde konuşacağımız analiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada gündem yine dop dolu. Tartışmalar bol, duygularsa oldukça karışık. Ama videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer siz de bizim gibi Nursema ve Firaz'ın evliliğinin bitmesini istemiyor ve bu güzel çiftin yeniden mutlu olmasını diliyorsanız videomuzu beğenerek desteğinizi göstermeyi unutmayın. Beğeni sayımızla birlikte bu desteğin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte görelim. Ayrıca hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Çünkü her hafta Kızılcık Şerbeti'nin en çarpıcı gelişmelerini sahne sahne analiz ettiğimiz teori ve tahminlerle dolu videolarımızla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sizlerin yorumları ve desteği bizim için her şeyden önemli. O yüzden yorumlar kısmına da düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan hep birlikte yeni bölümde bizleri nelerin beklediğine göz atalım. Nursema ve Firaz aşkı bitiyor mu? Bu evlilik gerçekten sona mı eriyor? Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde en çok konuşulacak konulardan biri de bu olacak gibi görünüyor. Çünkü artık bu ilişki büyük bir yol ayrımına gelmiş durumda. Firaz ve Nursema arasında yaşanan gerginlik sadece onları değil, ekran başındaki izleyicileri de fazlasıyla yoruyor. Bir zamanlar izlerken içimizi ısıtan bu uyumlu çiftin şimdi bu kadar uzaklaşmış olması gerçekten çok üzücü. Son zamanlarda Nursema'daki değişim sadece Firaz'ı değil, dizideki neredeyse tüm karakterlerin ve biz izleyicilerin de ona karşı bakışını değiştirmiş durumda. Özellikle Firaz karısının bu kadar sertleşmesini ve içe kapanmasını anlamıyor. Çünkü onun bildiği Nursema bu değildi. Annesinin vefatından sonra Nursema adeta onun yerine geçmeye çalışan biri haline geldi. Sanki kendi hayatını bir kenara bırakıp evdeki düzeni ve sorumlulukları sırtlamaya çalışan ama bu sırada en çok da kendisine zarar veren birisi oldu. Firaz ise bu süreci uzaktan izlemekten artık yorulmuş durumda. Ve işte şimdi yeni bölümde Firaz resti çekiyor. Nursema'ya açık ve net bir şekilde bir seçim yapmasını isteyecek. Ya bu evlilik ya da bu ev. Yani ya birlikte bir hayat kuracaklar ya da herkes kendi yoluna gidecek. Firaz'ın bu kararı almasında hem kendi duyguları hem de annesinin ona söyledikleri etkili olacak. Artık o da duygularını bastıramıyor ve ilişkinin bu belirsizlik içinde sürüp gitmesini istemiyor. Peki Nursema ne yapacak? Açıkçası Nursema'nın hala Firaz'ı sevdiğine inanıyorum. Ama aynı zamanda evi, ailesini ve kontrolü Işıl gibi birine bırakmak da istemiyor. Bu yüzden arada kalmış bir ruh hali içinde. Böyle bir seçimle karşı karşıya kaldığında sinirlenebilir. Hatta anlık bir tepkiyle "Tamam o zaman bitirelim bu ilişkiyi" deme ihtimali de oldukça yüksek. Nursema'nın bu tepkisi onun iç dünyasındaki karışıklığında bir yansıması. Ama belki de tüm bu yaşananlar Nursema'nın uyanmasına vesile olacak. Belki de Nursema yeniden eski haline, o sevdiğimiz dik duruşlu ama sevgi dolu Nursema'ya geri dönecek. Kafasındaki karmaşa biraz dağılacak ve evliliğine sahip çıkma konusunda adım atacak. Tüm bu soruların cevabını elbette yeni bölümde öğreneceğiz. Ama şurası kesin. Firaz ve Nursema'nın hikayesi daha bitmedi. Bu aşk için hala umut var. Işıl'ın gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Peki büyük gerçeği ilk kim öğrenecek? Işıl'ın yaptıkları nasıl ortaya dökülecek? Koray onu satacak mı? Tüm bu sorular Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde ve özellikle sezon finalinde yanıt bulacak gibi görünüyor. Öyle ki yaşananlar dizide tam anlamıyla fırtına koparacak. Şimdiden söyleyelim, sezon finali çok ama çok çalkantılı geçecek. İlk olarak Mary cephesine bakalım. Mary evden ayrılmasının ardındaki gerçek sebebi sonunda fark edecek. Işıl. Evet, Mary bu büyük gerçeği ilk kez kendi içinde sindirecek ve bu önemli bilgiyi sadece Doğa ile paylaşacak. Ancak Doğa ilk anda bu bilgiyi pek de ciddiye almayacak gibi duruyor. Malum Doğa şu sıralar fazlasıyla dağınık, aklı bir karış havada. Hem özel hayatındaki karmaşa hem de dizide yaşanan bunca olay arasında Işıl tehlikesini yeterince fark edemeyebilir. Ama şunu da belirtmek gerek. Doğan'ın zamanla Işıl'a karşı bakışı ciddi anlamda değişmeye başlayacak. Çünkü Mary'nin söyledikleri kafasında yankı yapmaya devam edecek. Ancak bu büyük yüzleşmeyi asıl tetikleyecek isimse kuşkusuz Koray olacak. Zaten diziyi takip eden izleyiciler Koray'ın bir süredir içten içe Işıl'a karşı dolduğunu fark etmiştir. Özellikle ödeme alamaması
Işıl tarafından sürekli geçiştirilmesi ve kendini kullanılmış hissetmesi Koray'ın sabrını taşıracak. Artık her şeyin üzerine gitmeye karar verecek. Bu noktadan sonra ipler tamamen kopacak. Ve işte o büyük sahne. Büyük ihtimalle sezon finaline saklanan bu sahnede Koray, Ünal ailesinin evine gelecek. Tüm cesaretini toplayarak Pembe'nin hayatını kaybetmesinden tutun da Işıl'ın perde arkasında çevirdiği her şeyi itiraf edecek. Bu sahne dizinin tüm dengesini alt üst edecek. Çünkü bu itiraf sadece Işıl'ı değil, tüm evi sarsacak. Bu gelişmenin ardından Işıl'ın tutuklanması gündeme gelecek. Tüm bu yaşananlar sonucunda Işıl cezaevine doğru yol alırken Ünal ailesi de nihayet içlerindeki bu karanlık kişiden yani Işıl'dan kurtulmuş olacak. Bu sahneler izleyiciyi hem şaşırtacak hem de bir nevi rahatlatacak. Çünkü uzun zamandır izleyenlerin içinde biriken öfke bu şekilde bir karşılık bulmuş olacak. Ve son olarak şunu da söyleyelim. Işıl ve Koray karakteri büyük ihtimalle yeni sezonda dizide yer almayacaklar. Çünkü bu sezon onlar için yazılmış hikayenin tamamlanmak üzere olduğunu görüyoruz. Bu karakterler rollerini oynadı. Dizideki görevleri sona erdi. Yeni sezonda çok daha farklı olaylar, yeni yüzler ve yeni çatışmalar bizleri bekliyor olacak. Fragmanda Ömer ve Kıvılcım'ın mutlu hallerini izlediğimizde içimiz bir nebze de olsun rahatlıyor. Gerçekten de bu ikili her daim yaşadıkları onca zorluğa rağmen ayakta kalmayı başaran, güçlü ve birbirlerine sımsıkı sarılan bir çift. Ancak ne yazık ki bu huzur dolu görüntünün ardında bazı karanlık bulutlar dolaşmaya başlıyor. Evet, maalesef söylemek zorundayız ki bu mutlu anlar uzun sürmeyebilir. Çünkü yeni bölümle birlikte bu çift için tehlike çanlarının çalmaya başladığını hissediyoruz. Özellikle Kıvılcım'ın hamileliğiyle ilgili çok kritik bir gelişmenin yaşanabileceği sinyalleri var. Ve bana kalırsa bu gelişme bölümün son sahnesinde yaşanacak ve adeta bir şok etkisi yaratacak. Sezon finalleri bu çift için geçmişte nasıl kabusa döndüyse bu sefer de benzer bir kırılma noktasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Hatırlayın, önceki sezon finallerinde de hep bu çifti yıkan, onları derinden sarsan olaylar yaşanmıştı. Bu sefer de mutlu giden hayatlarının bir anda alt üst olması bizleri pek de şaşırtmaz. Ömer ve Kıvılcım uzun süredir ekran başında izleyiciye umut veren, sevgi dolu sahnelerle içimizi ısıtan bir çift haline geldi. Ama işte dizinin dengesi gereği tam her şey yoluna girdi dediğimiz anda o dengeler bir anda değişebiliyor. Şimdi de tam da öyle bir dönemeçteyiz. Önümüzdeki bölümde her şey güzel gibi görünse de sezon finali yaklaştıkça bu huzurun bozulabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Kıvılcım'ın hamileliği ilk duyulduğunda birçok izleyici bu haberle duygulandı, umutlandı. Ancak şimdi işler biraz daha karmaşık hale gelecek gibi. Sağlık durumu, geçmişin izleri, tüm bu faktörler bu süreçte Kıvılcım'ın başına bazı tatsız olayların gelmesine neden olabilir.